Sevgili izleyiciler merhaba. Sosyal medya hesaplarımdan sizlere çiçeklerinizde en fazla karşılaştığınız sorunları tarafıma iletin diye soru sormuştum. İlginize çok teşekkür ediyorum. Tarafıma sosyal medya hesaplarımdan çok fazla sayıda soru gönderdiniz. Bu soruları hem çiçeklere hem de karşılaşılan sorunlara göre gruplandırdım. Şimdi sizlere en çok sorulan sorulardan başlayarak sorduğunuz sorulara videolar eşliğinde cevap vermek istiyorum. En fazla sorduğunuz soruların başında orkidelerimiz çiçek açmıyor. Orkidelerimizin çiçek açması için ne yapabiliriz? Orkidelerin çiçek açması için gece ile gündüz arasında mutlaka 5 ile 10 derece arasında sıcaklık farkı oluşturmamız gerekiyor. Yaşadığımız evlerde ve çalıştığımız ofislerde gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı yok ve genellikle sabit oda koşulları, yani 20 ile 24 derece arasında değişiyor. Oysa orkidelerin çiçek açması için bitkilerimizin 13 ile 18 derece arasında en az 4 hafta beklemesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Birinci olarak bitkilerimizi ya 4 hafta boyunca, yani gece ve gündüz 4 hafta boyunca 13 ile 18 derece arasında çiçek dalları görülünceye kadar tutabiliriz. Ki bu genellikle 4 hafta. Ya da bitkilerimizi gündüz bulunduğumuz evlerde ya da ofislerde tutabiliriz. Geceleri ise 13 ile 18 derece arasında daha serin bir yere koymamız gerekiyor. Yani gece ile gündüz arasında en az 5 ile 10 derece sıcaklık farkı oluşturursak orkidelerimiz genellikle 4 haftadan itibaren çiçek dallarını oluşturmaya başlar. Bu süre genellikle 4 ile 8 hafta arasında değişmektedir. Orkideleriniz çiçek dalı gösterdikten sonra bitkilerinizi eski yerine koyabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, şunu unutmayın. Orkideler yüksek sıcaklıklarda sadece yaprak oluşturur, çiçek oluşturmazlar. Çiçek oluşturmamız için az önce de bahsettiğim gibi bitkilerimizi 13 ile 18 derece arasında mutlaka bekletmemiz gerekiyor. Ya da gündüz ile gece arasında 5 ile 10 derece arasında mutlaka sıcaklık farkı oluşturmamız gerekiyor. Orkidelerimizin çiçek açmamasının ikinci nedeni bitkilerin bulunduğu ortamın neminin düşük olması. Sevgili izleyiciler, kış aylarında gerek evlerimizde gerekse ofislerde kalorifer, klima ve fan gibi ısı kaynaklarından dolayı ortamın nemi düşer. Orkide tropik bir bitki olup nem isteği yüksektir ve ideal nem isteği %70'tir. Oysa kış aylarında ısı kaynaklarından dolayı gerek evlerimizde gerekse ofislerimizde nem oranı düşük olup %40 ile 45 arasında değişir. Orkidelerimize çiçek açtırmamız için orkidelerin bulunduğu ortamın nemini mutlaka artırmamız gerekiyor. Peki orkidelerin nemini nasıl artırabiliriz? Bunun için 1. Orkidelerin bulunduğu ortama bir nemlendirici koyabiliriz. 2. Orkidenin yapraklarına ve saksı üzerindeki köklere her gün 1 ya da 2 kez yapraklarına dinlenmiş ılık su püskürtebiliriz. Su püskürtürken çiçeklerinize 10-15 cm uzaklıktan püskürtün. Sadece yapraklarına değil, saksı üzerindeki köklerine de mutlaka bu şekilde suyu püskürtmemiz gerekiyor. Yapraklara su püskürtmemiz bitkilerimizin nem ihtiyacını karşılar. Üçüncü olarak öncelikle bir kap ya da derin olmayan bir tepsi alalım. İçerisine çakıl taşlarından koyalım ve çakıl taşlarının tam üst seviyesine değil bir tık altına kadar su koyalım. Daha sonra orkide saksımızı içerisinde hem su hem de çakıl olan tepsinin üzerine yerleştirelim. Tepsinin içerisindeki su zamanla buharlaşarak bitkimizin hem etrafındaki hem de bulunduğu ortamın nemini yükseltecektir. Orkidelerin çiçek açmamasının üçüncü nedeni bitkilerin bulunduğu ortamın ışığının yetersiz olması. Yani bitkilerin yetersiz güneş ışığı alması. Dördüncü olarak orkidelerimizi çok fazla sulamak. Beşinci neden ise orkidelerimizi uzun süre sulamamak, yani susuz bırakmak, yetersiz sulama. Altıncı neden ise bitkilerimize gübre vermemek. Sevgili izleyiciler, orkidelerde
Çiçekler döküldükten sonra bitki dinlenme dönemine girer. Bitkilerde yeni yaprakların oluşmasıyla beraber bitki dinlenme döneminden çıkar. Ve bitkilere bu dönemden itibaren, yani bitkiler yeni yaprak oluşturmaya başladığından itibaren orkidelerimize mutlaka gübre vermemiz gerekiyor. 15 günde bir gübre vermemiz gerekiyor. Peki hangi gübreleri kullanabiliriz? Ticari kimyasal gübreleri kullanmak isterseniz 10-10-10 ya da 20-20-20 oranında dengeli gübreler var. Bunları kullanabilirsiniz. 1 litre suya yarım çay kaşığı, yani yarım gram gübre vermeniz yeterli. Eğer orkidelerinize çok fazla gübre verirseniz bitkileriniz zarar görür. Orkidelerinize ticari gübre, yani besin vermek istemiyorsanız kendi gübrenizi, besininizi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Orkidelerinize meyve çayı ve muz çayı hazırlayarak verebilirsiniz. Meyve çayının ve muz çayının nasıl hazırlandığını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Orkidelerin daha erken çiçek dalı oluşturmasını istiyorsanız bitkilerinizde çiçekler döküldükten sonra budama yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orkidelerde budama yeni çiçek dalı oluşumunu teşvik eder. 8. olarak sevgili izleyiciler, orkidelerinizin bulunduğu ortamda hafif esinti olması çiçek dalı oluşumunu yine teşvik eder. En çok sorduğunuz ikinci soru, orkidenin kökleri neden kurur, neden çürür ve köklerin içi neden boşalır? Bunun başlıca nedenlerini size şu şekilde sıralayabilirim. 1. Orkidenizi fazla sularsanız kökleri çürütürsünüz. 2. Orkidenizin toprağında mantari ya da bakteriyel bir hastalık varsa kökler yine çürüyebilir. 3. Orkidenin köklerinde buruşma, büzüşme varsa, köklerin içi boşalmışsa ya da kökler incelip daralıyorsa bitkiniz uzun süre susuz kalmış demektir. 4. Orkidelerinize fazla besin verirseniz kökleri kurutur, çürütürsünüz. Neden? Çünkü orkideler fazla besini sevmez. 5. Orkideler gözenekli toprakları sever. Gözenekli toprak kullanmayıp havasız, kök bölgesi iyi almayan toprak kullanırsanız orkidenin kökleri yine havasızlıktan dolayı öncelikle kurur, daha sonra çürüyebilir. 6. ise eğer bitkilerinizi klor içeriği ve özellikle kireç içeriği yüksek sularla sularsanız orkidenizin kökleri yine zarar görebilir. Musluk sularında bildiğiniz üzere hem klor hem de kireç içeriği yüksek. Bu nedenle orkidelerinizi musluk suyu ile suluyorsanız sizlere tavsiyem öncelikle suyu kaynatın, daha sonra dinlendirin ve daha sonra orkidelerinizi dinlenmiş su ile sulayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzünüzden gülücük, hayatınızdan çiçekler eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.